Herkese merhaba arkadaşlar. Bir kamp videosuna daha hoş geldiniz. Gerçi bir kamp videosu daha diyorum ama bu 5. 6. video çekmeye çalışmam. Ama hala hiçbirini editleyip YouTube'a yüklemiş değilim. İnşallah bunu becerebilirsek halledeceğiz, yükleyeceğiz. Çok da profesyonel bir edit olayı beklemeyin, şimdiden söyleyeyim. Ama tek başıma yaptığım kampı yapabildiğim şekilde, yani sizlere gösterebildiğim şekilde iletmeye çalışacağım kamerayla. Tek bir kamerayla çekim yapıyorum. Herhangi bir mikrofon da yok. Yani çekim konusunda biraz amatörce, bunun da kusuruna bakmayın, şimdiden söylemiş olayım. Kamp alanı olarak da burayı seçtim. Kuş seslerini biraz takip ederek geldim buraya. Bakalım, yani sakin bir yer gibi görünüyor. Burada yangın yolu geçiyor. Bir yangın yolu da burada geçiyor. Ama herhangi bir aracın çıkabileceği gibi değil aşağı kısımlar, yani hani çok fazla uğrak bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Daha önce tabii ki gelenler olmuş. Zaten tercih etme nedenlerimden birisi de şurada görüldüğü gibi arkadaşlar. Daha önce gelinmiş, ateş yakılmış. Ben de ateş yakmak için bu alanı seçeceğim. Çünkü her yere de ateş yakmak istemiyorum. Ağacın kökleri oldukça zarar görüyor bu durumda. Bakalım. Çadırımızı kuralım. Dilerseniz önce çadırın, daha doğrusu çantanın açılış halini çekeyim. Ki hani ne malzeme getirdim herkes görsün. Ondan sonra çadırı kurup kampımıza başlayacağız. Tulum Anapurna, Husky Anapurna -28 kullanıyorum. Yiyecek içecek olarak burada 2 domates, 2 de sivri biber var. 1 adet yağmurluk. Bunun içinde yumurta ve tereyağı var. Birkaç parça çivi var. Eğer ki hani masa falan yaparım, öyle bir odun bulabilirsem her zaman yanımda bulunduruyorum. 1 adet masa lambası var. Masam yok henüz. Tencere tava seti. Alpenaz 3'ü getirdim bu sefer. Sobalı çadırı getirmedim. Zaten bahar ayındayız. Sobaya da çok ihtiyacım olmayacak. Dana derisi eldivenler. Isıya dayanıklı olduğu için tercih ediyorum bunu. Zemin battaniyesi. Olmazsa olmaz Türk kahvesi için bir cezve. Bu da küçük bir tarp. Bu da oldukça kullanışlı oldu da yağmur yağdı. Şu kadar bir alanı altında beni koruyabiliyor. 1,5 metre falan bir alan. Şişme mat. Bu çok hoşuma gidiyor. Kılıfı da güzel. Burgu delme seti. Şöyle de göstereyim. El matkabı da diyebiliriz buna. Ağır iş bıçağı. 4 mm kalınlığında. Küçük bir döküm tava. Silky Gomboy testere. Ya bunları markalarını söylüyorum, kusura bakmayın ama şey için değil. Hani soranlar olacaktır, hangi testereyi kullanıyorsun falan diye. O yüzden söylüyorum. Yoksa her marka testere de iş görüyor. Yani marka çok da önemli değil. Ben kaliteli, sağlam olması açısından yaptım. Yoksa daha ucuz bir testere de kesmiyor diye bir şey yok. Kesiyor. Her türlü de iş görüyor. Bunun içinde de powerbankleri falan var. 2 tane. Çanta bu. Bu kadar. Bu arada bir de şu var. Bunu kullanmıyorum çok fazla, ton balığı. Ama her kampa gittiğimde yanımda bir tane ton balığı konservesi oluyor. Yani bu uzun zamandır çantamda. Oldu da yiyecek bulamadım. Bir aksilik oldu. Bununla geçiştirebilmek için.
Bulunduğum yerde su olmayacağı için bir de suyu yük ettim. Su taşıdım yanımda. Bunun içinde de hamak var. Hamak kurmak için falan. Baltam, toprak bardak. Bütün malzemeler bu kadar.
Şimdi bu arada tadı çok güzel. Çam iğnesi çayı yaptım. Yanımda çay getirmedim. Havada yavaştan kararmak üzere. Güneş batıyor. Bir de çadıra girerken bir video çekelim. Hava durumuna baktım. Gece 2 derece gösteriyor. Oldukça soğuk olacak. O yüzden bir de şeyi çekeceğim. Taş kızdıracağım ateşin üstünde. O taşı da bir tencerenin içinde çadırın içine koyacağım. Böylelikle çadırda soba yanıyormuş gibi sıcaklık yayacak bana. Geceyi de bu şekilde geçireceğim. Sabahki yaptıklarımı, eğer ki bataryalarım yeterse onları da çekeceğim. Duruma göre tekrardan görüşürüz. Öğlen yemek yaparken son anda kaşık aklıma gelmişti. Küçük bir idaretten bir şey yapmıştım. Şimdi de hazır boş vaktim var. Ateşin başında oturuyorum. Çayımı içtikten sonra şöyle bir uğraş yaptım kendime. Yarın daha rahat böyle olacak. Tabii oyma aleti olsa derinlik vereceğim kaşığa ama bu bile keyifli. Yani bir terapi oluyor burada. Güzel oksijenli çam ormanının içinde tek başına bu şekilde uğraşlarla takılıyoruz, vakit geçiriyoruz. Bir yandan da büyük bir taş koydum buraya. Ateşle beraber bu kızacak çünkü gece bayağı soğuk olacak gibi görünüyor. Şimdiden serinlik başladı, güneş çöker çökmez. Bu taşı da bir tencerenin içinde çadıra alacağım. O da çadırı ısıtacak. Ateşimiz de yanıyor. Her şey gayet keyifli şu an için. Geceye hazırız. Hazırız derken ben ve keyfim. Başka bir insan yok. Tek tük biriyle birkaç kişi gördüm işte yürüyüş yapan buralarda. Onun dışında kimseler uğramadı. Bu hoşuma gitti. Gayet iş görür. Ateşi de biraz harlayalım. Kampta bu ateş olduktan sonra kolay kolay büyük bir sorununuz olmaz arkadaşlar. Tek başına da olsanız, dostlarınızla da olsanız ateş şart. O yüzden işte kış kamplarını daha çok seviyorum. Çünkü ateşin kıymetini biliyoruz. Soğuk olduğu için yanışıyoruz. Ama yazın çok da bir anlamı olmuyor. Sadece yemek pişir, yanında bile oturamıyorsun sıcaktan. Bu da işte kışın son zamanları keyfini çıkartmak istiyorum. Nisan'ın 10'una geldik. Ama şansıma güzel serin bir havada geldim ben buraya. O yüzden bundan sonrasında da işte havalar daha çok ısınır. Daha çok böyle keyfi kamplar olur. Hani kampın asıl keyif verdiği anlar bu anlar daha çok.
Gecemiz böyle. Akşamımız böyle. Geceyi de bakacağız. Bu kızgın taşı da şöyle tavanın içine, tencerenin içine koyup buraya getirdim. Dışarısı 1.1 derece 0.1 dereceye kadar düştü arkadaşlar. Oldukça soğuk, bu kadar beklemiyordum bu mevsimde. Ama şu an bu kızgın taş burayı oldukça ısıtıyor. 3-4 saatte böyle sıcak tutacak burayı. Zaten tulum da var. O kadar da sıcaklık, soğukluk dert değil yani. Şunu çıkartayım, parlıyor sanırım. Öyle. Onun dışında bir sıkıntı yok. Güvenlik açısından suyla da iyice söndürdüm ateşi. Her şey yolunda. Şimdilik iyi geceler. Herkese günaydın dostlar. Size dün gece beni ısıtan, soba görevi gören bu taşı göstereceğim. O kadar iyi iş gördü ki. Şöyle geleyim. Yani dün 0.1 dereceyi gösteriyordu termometre. Sonrasında daha da soğuk oldu ben çadıra girdikten sonra, ama ben hava soğuduktan itibaren taşı ateşe koymuştum. Kızdırmaya başlamıştım. Onu çadıra getirdiğimde çadırın sıcaklığı 16,5 dereceye kadar çıktı. Ayrıca tulum da zaten kışlık bir tulum olduğu için soğuktan yana ben bir problem çekmedim. Ama dışarısının soğuğu beklediğimden daha fazlaydı. Rakım olarak yüksek bir bölgedeyim. İstanbul'un en yüksek dağındayım şu anda. Konum bildirmesem de buradan çözülür artık. Ama çok sakin, çok güzel bir kamp oldu benim için. Yani İstanbul'da insan görmeden, yani tek tük buradan yürüyüş yapan birkaç kişi oldu. Zirveye çıkmak isteyenlerden. Ama onun dışında çok sakin bir alan. Zaten hep böyle yerleri tercih etmeye çalışıyorum. Benim için gayet güzel bir kamp oldu. Bugünkü yapacaklarımı çekemeyeceğim çünkü bataryam çok zayıf, hafızam da yetersiz. O yüzden burada veda etmek istiyorum. Videoya yorumlarınızı çok merak ediyorum, nasıl olduğuna dair. Devamını çekmek de istiyorum ayrıca, ama bu işler biraz yorucu oluyor, zor oluyor. Kampa odaklanırken bir yandan da kamerayı kurmak. Beğenirseniz devamı da gelir. Takdir sizin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.